Selamlar herkese, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda kol ucu, etek ucu pileli şık bir kız bebek yeleği çalışması yapacağız birlikte. Modelimiz artırmalarla devam eden düz örgü, ters örgü ve haroşadan oluşan bir model. Sayılar 1 yaşa uygun. Yine diğer yaşlara nasıl uygulanır kısaca üzerinden anlatmak istiyorum. Modelimize yaka kısmından başlıyoruz. Ardından artırmalar ile devam ediyoruz. Şöyle bir roba bitimine kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 defa 1 yaş için artırma yapmışız. 2 yaş için örmek istiyorsak bir sıra daha roba artırması yapıp ardından beden kısmına geçiyoruz. Ve beden kısmında da yine bir artırma fazla yapabiliriz. Sonrasında etek ucundaki pileye geçiyoruz. Her yaşa bu şekilde bir sıra hem robada hem de beden kısmında artırarak uyarlayabiliriz. Modele 2 yumak ip temin ederek başlıyoruz. Birinci yumak buradaki pile kısmına kadar yetiyor. Sonrasında bu kısım için de ikinci yumağa geçiyoruz. Bir sonraki videoda buna uygun güzel bir patik çalışmamız da olacak. Onu da örüp takımlayabilirsiniz. Bu şekilde iki yumağı da bir takım içerisinde değerlendirebilirsiniz. Şiş numaramız ise 3,5-4 adet de düğme gerekli. Ölçülerimiz yakadan 31 santim boy. Şöyle ilk önce roba kısmını robanın altından alıyorum. 24 santim. Orta kısım 30 ve son olarak da etek ucunu alalım. Şöyle bu kısımda 41-42 santim kadar. Roba genişliğine bakalım. Roba genişliğimiz de 35 santim. Buradaki kol ucunu diğer taraftan diğer tarafa bu şekilde aldım. Şöyle bir de şu kısımdan tam ortalayarak alıyorum. Burası da 32 santim. Boy olarak alalım. 13,5 santim. Bir de kol genişliğine bakalım. Şöyle 12 santim kadar. Zaten pile kısmı da gördüğünüz gibi oldukça genişleyeceği için şöyle bir duruşunu, burası da 13-14 santim kadar. Yaka genişliğimiz toplu bir yaka. Bunun için de 12 santim diyelim. Çünkü gördüğünüz gibi açılıyor. Esnek yapmaya gayret gösterelim. Modelimizin arkası da bu şekilde. Bunu elbise olarak da örebilirsiniz. Yine şu roba bitimine kadar düğme çalışmasını yapıp ardından beden kısmını birleştirerek alt kısmı uzatıp elbise şeklinde de örebilirsiniz arkadaşlar. Yapımına geçmeden önce de model ile ilgili yorum yapmayı, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Modelde orta kalınlıkta anti peeling özellikli bebe yünü kullanıyorum. Şiş numaram 3,5. Modele yaka kısmından 67 ilmek atarak başlıyoruz. Klasik ilmek atma tekniğini kullanıyoruz. Bunu yaparken de ipimizi oldukça gevşek tutuyoruz. Sıkı bir yaka başlamıyoruz.
ilmek attım. Şimdi tüm ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Baştaki ilmeğimi bu şekilde ördüm. Modelimizin devamında ilk ilmeklerimizi örmeden alacağız. Sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Örgümü çevirdim. İpimi arkaya alıyorum ve baştaki ilmeği her zaman örmeden bu şekilde şişime alıyorum. Sonrasında yine haroşa örerek örgüme devam ediyorum. Bir sıra ördük. Ön yüzde bir haroşa sıramız da oluştu. Toplamda 3 haroşa sırasını tamamlayalım. Devam edelim arkadaşlar. 3 haroşa sırası ördüm. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Düğme bandı için 6 ilmeğimizi haroşa örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimizi haroşa ördük. Ardından bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz. Arada bir ters örüyoruz. Sonrasında yine bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz. Bir ters arada. Bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz, bir ters. Bu şekilde modeli kuracağız. Bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz. Arada bir ters. Tekrar bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz örüyoruz. Bir ters. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna doğru işlemleri tekrarlayarak geldim. Son olarak bir ters ördüm. Bir düz, bir doluyorum. Tekrar bir düz doladım. Bir düz ördüm. Bir ters örüyorum. Ardından bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz. 6 ilmeğim kaldı. 6 ilmeğimi de düğme bandı olarak devam ettireceğim. Başta 6 ilmeği haroşa örmüştük. Her iki kenarda 6'şar ilmeğimiz haroşa olarak modelin sonuna kadar devam edecek. 2 ilmeğini haroşa örüyorum. Ardından doladım. 2 ilmeği de birlikte örerek kestim. Ve ilk iliği açmış oldum. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Örgümü arka yüze çevirdim. Yine 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. Altı ilmeği haroşa ördüm. Şimdi model kısmına geçtim. Burada 3 düz örmüştük. Aralarda da birer dolayarak artırmıştık. Bunları ters örüyorum arka yüzde. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ters ördüm. Aralarda bir de ters ilmek örmüştük ön yüzde. Bunu da arka yüzde düz örüyoruz. Bir düz, 5 ters şeklinde örgümüzü ilerletiyoruz. Bir düz örüyorum. Sonrasında yine 5 ters. Bir düz, 5 ters örerek devam edelim. Sıra sonuna geldim. 6 ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Ön yüze geçtim. Şimdi ön yüzde bir artırma işlemi artık uygulamıyoruz. Şöyle 6 ilmek haroşamı örüyorum. Düğme bandımı, sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm.
arada bir ters. 5 düz, bir ters şeklinde örüyoruz. Sıra sonunda ise 6 ilmek haroşamızı örüyoruz. Arka yüze geçtiğimizde de yine haroşa ilmeklerimiz haroşa, 5 ters, 1 düz, 5 ters şeklinde örüp ön yüze geçelim. Örgümü ilerlettim. Artırma yaptığımız sıradan sonra şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüş oldum. Artırmamızı roba bitimine kadar 5 sırada bir yapıyoruz ön yüzde. Şimdi burada düğme bandımızı örelim. 6 ilmek düğme bandını haroşa ördüm. Ardından 1, 2 düz ördüm, doladım. 1 düz ördüm, doladım. Kalan 2 ilmeği de düz örüyorum. Artırmalarımızı bu ilk artırma yaptığımız sıradaki düz ilmeğin her iki yanından yapıyoruz yine. Modelin bitimine kadar bunu hizalayarak artırmalarımızı bu ilmek üzerinden yapıyoruz. Bir ters örüyorum. Sonrasında yine 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz örüyorum. Gördüğünüz gibi buradaki ilmeğin yine her iki tarafından birer ilmek dolayarak artırdım. 2 düz ördüm, doladım. Ortadaki ilmeğimi ördüm, düz, doladım. 2 düz ördüm. Aralarda birer ters. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Arka yüze geçtiğimizde bu kez 7 ters ilmeğimiz oluştu. Artırdığımız ilmekler ile bunları 7 ters örüyoruz. Aralarda da yine birer düzümüz var göründüğü gibi. Bir 5 sıraya daha tamamlıyoruz. Sonrasında ön yüzde yine buradaki ilmeğimizi hizalayarak her iki tarafından dolayarak artırmamızı yapıyoruz. 5 sırada bir. Her iki kenardaki 6'şar ilmeğimiz de haroşa düğme bandı olarak devam ediyor. Burada ilek kısmı da 12 haroşa sırasına ulaşınca ikinci iliğimizi de açalım. Örgümüzün devamında da 12 haroşa sırasında bir iliklerimizi açmaya devam edelim. Örgümü ilerlettim. Her 5 sırada bir ön yüzde bu kısımdaki ilmeği hizalayarak her iki tarafından dolayarak artırmalarımı yaptım. Başlangıçtan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 defa artırma yapmış oldum. Son artırma yaptığım sıradan sonra da bir 5 sıra örüp roba kısmını tamamlamış oldum. 12 haroşa sırasına ulaşınca da ikinci iliğimi açtım. Bu şekilde bu kısım tamamlandı. Şimdi ayrımlarımızı yapıp koldaki pile kısmına geçiyoruz. Şöyle bir buradaki dilimlerimizi sayalım. Bu kısmı bu şekilde birer dilim sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane dilim var. Ayrımlarımıza başlayalım. Ayrımlar da şu şekilde olacak. Burada 2 dilim ön, 3 dilim kol için, 4 dilim arka ayrım, 3 yine kol, 2 de diğer ön. Şöyle bu 2 dilimi örelim. Sol ön parçayı. Son artırmadan sonra 5 sıra örmüştük. Bu sırada artırmıyoruz. Bu kısım 7 sıra olunca artırma yapacağız. Bundan sonraki artırmalarımız biraz mesafeli olacak. Aynı sayılar ile değil. 7, 9,
Yani ikişer sıra ekleyerek gideceğiz. Ters ilmeği de ördüm. Şimdi bu 1, 2, 3 ilmeği kol için kullanıyoruz. Pardon, 3 dilimi. 1, 2, 3 ters ördüm. Dördüncü ilmeği düz olarak örüyorum. Dolayarak bir ilmekten 5 ilmek çıkaracağız. Ördüm 1, doladım 2, tekrar ördüm 3, doladım 4, bir kez daha örüyorum 5. Bir ilmekten 5 ilmek çıkardık. Arada yine 3 ters ilmek örüyoruz. Dördüncü ilmeği de yine dolayarak bir ilmekten 5 ilmek çıkarıyoruz. 1, 2, 3 ters. Dördüncü ilmekten 1, doladım 2, ördüm 3, doladım 4, tekrar ördüm 5. 5 ilmek çıkardım. Yine arada 3 ters ilmek ördüm. Beş ilmek çıkardım bir ilmekten. 3 ters ilmek örüyorum. Bu şekilde devam edelim. Bu 3 dilimin üzerine örelim. Pile modelini kurarak 3. dilimin de sonuna geldim. En son bir ilmekten 5 ilmek çıkardım. Burada bir ilmeğim kaldı. Bunu da ters örüyorum ve koldaki pile işlemini kurmuş oluyorum. 3 ters ilmek ile başlamıştık. Bir ters ilmekle bitirdik. Şimdi burayı birleştirdiğimizde bu kısım düzgün bir şekilde düşecek bu şekilde. Buraya devam etmeden örgümü çeviriyorum. Sadece pile kısmı örüp tamamlayacağız. Ardından diğer kısımlara geçeceğiz. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmekten ön yüzde düz örerek 5 ilmek çıkarmıştık. Bu çıkardığımız ilmeklerin 5'ini de ters örüyorum arka yüzde. Aralarda 3 ters ilmek örmüştük. Bunları da arka yüzde 3 düz şeklinde örüyorum. Çıkardığımız 5 ilmeği arka yüzde ters, aralardaki 3 ters ilmeği de arka yüzde düz örüyoruz. 5 ters, 3 düz. Arka yüzü örüp tamamlayalım. Arka yüze sırayı 3 düz ile tamamladım. Ön yüze geçtim. Yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından 1, 2 ters ördüm. 5 düz örüyorum. Yine ara kısımda 3 ters. Beş düz, 3 ters şeklinde devam ediyoruz. Arka yüze geçtiğimizde ise 5 ters 3 düz şeklinde örüp tamamlıyoruz. İlerletelim. Pile kısmını ilerlettim. Kurduğumuz sıradan itibaren toplamda 6 sıra örmüş oldum. Ön yüzdeyim. İlmeklerimizi kapatmaya başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm ve bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapattım. Ters ilmekleri ters örerek kapatıyoruz. Düz ilmekleri düz örerek. Düz ilmeğimi düz ördüm ve bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapattım. Ters ilmeklerime geldim. Bunları da ters örüyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum.
Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters örerek kapatalım. Bu kısma kadar devam edelim. İlmekleri kapattım. Pilemiz de bu şekilde görünüyor. Çok şık ve sade bir pile. Şimdi birleştirip modelimize devam edeceğiz. Bunu bir tığ yardımı ile yapabiliriz. Tığımı aldım, ilmeğimi. Şimdi arka yüzden ikiye katlıyorum. Buradaki her iki ucu birlikte öreceğiz. Şimdi başta en uçtaki kısma batıyorum. İlmeğimi alıyorum bu kısımdan. Tığdaki ilmekten geçiriyorum. Bu kolaylık sağlayacak. Sonradan bir dikiş işlemiyle uğraşmayacağız. Örgüme bakıyorum. Şurada kenar ilmeklerimiz var. Şöyle kenardan ilmek alıyorum. Bu kısımdaki ilmeği burada içe bakan taraflarını alacağız. Burada da aynı şekilde yine bu tarafa bakana batıyorum. İlmeğimi aldım. Tığdaki ilmekten geçirdim. Yine aynı şekilde bakın. Alıyorum. Buradaki ilmeğimi de aldım. Son ilmeklerim kaldı. Bunları da alıyorum bu şekilde ve tamamlıyorum. Şimdi örgüme devam edeceğim. Kalan ilmeği şişime aldım. Örgümü de çevirdim. Bakın düzgün bir görüntü elde ettik. Burada birleştirmemiz düzgün düştü. Bu şekilde. Şimdi burada 3 ters ilmeğimiz oluştu. Şimdi bunların hepsini bir ters ilmek yapacağız. Bunu aslında arka yüzden de yapabiliriz. Devam edelim. Arka yüze geldiğimizde bu 3 ters ilmeği şu şekilde üçünü birlikte düz öreceğiz. Burada. Bu şekilde kapatabiliriz veya burada da direkt kapatıp da devam edebiliriz. Tercih size kalmış artık. Hangisini tercih ederseniz şöyle bir işlem de yapabiliriz. Bunu bu ilmekten geçirdim. Buradakini de bu ilmekten geçirdim. Bu şekilde tek ilmeğe düştü. Devam ediyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 dilimi arka ayrım için burada olduğu gibi örelim. Düzleri düz, arada bir ters şeklinde. Diğer kol kısmına geçelim. 4 dilimi örerek geldim. Ters ilmeğimi de ördüm. Şimdi buradaki 3 dilime burada yaptığımız gibi pileyi kuracağız. 1, 2, 3 ters ördüm. Dördüncüyü dolayarak 5 kere örüyorum. Düz örerek. Yine aralarda 3 ters. Dördüncü ilmeği de dolayıp ördüm. 5 ilmek çıkardım. Bu şekilde bu kısma kadar pileyi kuruyoruz. Bu kurduğumuz sırayı da sayarak 6 sıra ördükten sonra ilmeklerini bu şekilde kapatıyoruz. Bu tarafı da tamamlayalım. Devam edelim. Diğer kolun pilesini de tamamladım. 3 ilmeğim kaldı. Diğer taraftaki gibi
birbiri üzerinden atlatarak kapatıyorum. Örgüme devam ediyorum. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Bu şekilde. Arka sırayı da tamamlayalım. Yine modelimizi devam ettirerek ters ilmeklerimiz ters, düz ilmeğimiz de düz. Ön yüze geçelim. Arka sırayı da ördüm. Ön yüze geçtim. Şöyle bir modeli göstermek istedim. Robamız tamamlandı. Şimdi beden kısmından örmeye devam edeceğiz. Son artırma sırasından sonra bakalım 2, 4, 6, 7 sıramız oluştu. Artırmamızı yapıyoruz bu sırada. Düğme bandını örüyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Yine ortadaki ilmeği hizalıyorum. Doladım. Bir düz ördüm, doladım. Kalan düz ilmeklerimi örüyorum. Arada bir ters. 6 ilmek düz. Doladım. Bir düzüm ördüm, tekrar doladım. 6 düz örüyorum. Ve bir ters. Diğer dilime geçtim. Artırmalarımızı yapalım bu sırada. Sonrasında burada 7 sıra örmüştük. Bu kez 9 sıra örüp o şekilde artıralım. 9 sıra örüp artırdıktan sonra da bu kez 11 sıra örüp artıralım. Yine en sonda 13 sıra örüp artıralım. Bu şekilde yeterli gelecektir umarım. Örgümüzü ilerletelim. Beden kısmında da artırmalara devam ederek modeli ilerlettim. Son olarak robayı tamamlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5. artırmadan sonra artırma aralıklarını fazlalaştırdık sıra sayısı olarak. 5. artırmadan sonra 2, 4, 6, 7 sıra örüp 6. artırmayı yaptık. Bu kısımdan itibaren 6. artırmadan sonra 2, 4, 6, 8, 9 sıra örüp 7. artırmayı, ardından 11 sıra örüp 8. sonrasında 13 sıra örüp 9. artırmayı yaptım. 9. artırmadan sonra da yine bir 13 sıra ördüm. Şimdi etek ucunda kolda yaptığımız pileyi uygulayacağız. 12 haroşa sırasında bir de iliklerimi açtım. Toplamda 4 düğme iliğimiz oldu. Yaka ucundan bu kısma kadar da 44 haroşa sıramız oluştu. Bu kısımda da ben ikinci yumağa geçtim. Şimdi pileye başlayalım. Kol ucundaki pileden farklılık olarak buradaki ters ilmek sayısını bir artırıyorum. Yani 4 ters ilmek 5 düz şeklinde öreceğiz. İsterseniz buradaki gibi de örebilirsiniz. İlk önce 6 ilmekten oluşan düğme bandını örüyorum. Sonrasında sadece başta ve sonda olacak şekilde 2 ters ilmek örüyorum. 3. ters ilmekten 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek çıkardım düz örerek. Ardından 4 ters ilmek örüyorum. 5.'den 5 ilmek çıkarıyorum. Dört ilmek ördüm ters.
5.'den 5 ilmek çıkardım. Bu şekilde pilemizi kuruyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda yine başta olduğu gibi son çıkardığımız 5 ilmekten sonra 2 ters ilmeğimiz kalacak. Onu da 2 ters şeklinde örüp düğme bandını örelim. Sıra sonuna geldim. Son olarak 4 ters ilmek ördüm. Yine bir ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum ve başta olduğu gibi 2 ters ilmek örüyorum sonda da ve düğme bandına geçiyorum. Evet, düğme bandımı da tamamladım. Arka yüze geçtim. Düğme bandını ördüm. Şimdi arka yüzde başta ön yüzde örmüş olduğumuz 2 tersimizi 2 düz ördük. Burada artırmış olduğumuz bir ilmekten 5 ilmek çıkardığımız ilmekleri de 5 ters şeklinde örüyoruz. Ön yüzde 5 düz. Aradaki 4 ters, arka yüzde 4 düz. Bu ikinci sıramız oluyor. Burada pide modelini kurduktan sonraki kol ucunda yapmış olduğumuz gibi 6 sıraya tamamlıyoruz. Sonrasında ilmeklerimizi buradaki gibi kapatıyoruz. Bu kısmı tamamlayıp düğmeleri ekleyip son halimizde gelelim. Düğmeleri de ekledim. Modelimiz tamamlandı. Kız çocuklarına çok yakışacak güzel bir model oldu. Pile kısmı da etek ucunda bu şekilde. Çok zarif bir model. Videonun başında diğer yaşları da nasıl uygulandığını anlatmıştım. Bu şekilde dilediğiniz yaşlara örebilirsiniz. Bir sonraki videoda ise ona uygun hazırlamış olduğum bu patik modelini anlatacağım. Yine bu modelin yapımını da video sonuna ekliyorum. Tıklayarak örüp ikisini de takımlayabilirsiniz. Benimle birlikte bu modeli denediğiniz için teşekkürler. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.